Selamlar, UFC 26'a yeni bir Rebels bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Borussia Dortmund'u Bundesliga şampiyonu yapmaya çalışacağız. O zaman başarılı olacak mıyız? Haydi bölümümüz başlasın. Evet, öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki de gidip bir Borussia Dortmund'un takımına bakıyoruz. Neler var neler yok görüyoruz. Borussia Dortmund 3-4-2-1 şeklinde oynuyor. Üçlü defans, orta sahaya yayılmış bayağı bir diziliş, ikileri uçta merkez ofansif orta saha şeklinde benim oynamadığım bir şey ama daha mantıklı olabilir eğer defansınız sağlamsa şayet. Evet, yine joystick'im gördüğünüz gibi sıkıntı çıkarmaya devam ediyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hep böyle yapar. Çok sever. Çok sever. Hani video çekeceğim zaman delirmeyi çok sever. Evet, şöyle baktığımızda durum bu şekilde. Bazı mevkilere transfer yapacağım. Bazı mevkilerde tutacağım. Birkaç transferle sanırım Borussia Dortmund'u Bundesliga'da şampiyon yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi efendim, transferlere geçmeden önce sizlere puan durumunda bir Almanya Bundesliga'nın 2025-2026 sezonu takımlarını göstermek istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz üzere 18 takımdan oluşuyor. Bundesliga 18 takımdı bildim bileli. Hep 18'de tamamen devam ediyor efendim. Şimdi ben transferleri göstereceğim size. Diyeceğim ki bakın bu oyuncuları düşündüm diyerekten, bu mevkileri diyerekten. Şimdi isterseniz transfer merkezine geçelim. Evet, transfer merkezimize geldik gördüğünüz üzere efendim. Jonathan Tah, Bayern Münih'ten gözümü kestirdiğim bir stoper. Sonrasında Yusuf Fofana Milan'dan. Ardından Angelo Stiller diye bir oyuncu. O da Stuttgart'tan. Sonrasında Luis Diaz Bayern Münih'ten. Olise de Bayern Münih'ten ve eski takımına geri gelsin istediğim Jude Bellingham gerçekten de merkez ofansif orta sahada iyi işler çıkaracaktır. Böyle bir tablo kurdum. Kaç tane transfer yapıyormuşum? 2, 4, 6. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa bu oyuncuları transfer edeceğim ve bence Bundesliga'da şampiyon olabiliriz bu takımla mevkilerine. Yedek almıyorum. Yedekler de herhalde iş görür. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa bu takım sezon sonuna kadar güzel işler yapacağını düşünüyorum. Ligde özellikle. Şimdi daha çok gördüğünüz üzere Bayern Münih güçlü rakibimizden oyuncular alıyoruz efendim. Güzel olacağını düşünüyorum. Umarım hepsi gelirler. O zaman ben bir transferler yapayım, sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım efendim. Evet, ilk transferimizi yaptık gördüğünüz üzere Jude Bellingham. Efendim, Jude Bellingham tekrardan Borussia Dortmund'a sıcak baktı. Gelirim ben dedi. Real Madrid artık eskisi gibi mutlu değilim dedi. Tamam, beni çağırdınız. Ben de eski takımda oynarım dedi. Yaşı 22, genç tabii ki de. Bunun kardeşi de Jude Bellingham'ı da bu yıl Borussia Dortmund almıştı biliyorsunuz. İki kardeş. Şimdi yine yan yana aynı kulüpte forma terletecekler. Jude Bellingham'ı transfer ettik efendim. Jude Bellingham yine giydi o özel formayı. Borussia Dortmund macerası yeniden başlıyor. Almanya yolculuğu Bellingham'ın. Evet, Olise de geldi efendim. Olise'yi de kattık. Bu özellikle Bayern Münih'ten yani almamız güzel oldu. Çünkü güçlü rakibimizden biri, ezeli rakibimiz Bayern Münih ve ondan bir oyuncu almak gerçekten de iyi oldu. Olise'yi de kattık efendim kadromuza. O da genç bir yıldız. Genç, potansiyeli yüksek bir oyuncu. O listede formayı giydi efendim. O zaman Jonathan Tah da takıma hoş geldi. Bayern Münih'ten oyuncular almaya devam ediyoruz. Kurduğum takım aslında Bundesliga ağırlıklı. En azından Bundesliga'yı bilen oyunculardan oluşuyor. O tempoya uygun oyuncular. O yüzden başarılı olacağımızı düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramayız efendim diyorum. Jonathan Tah'ı da kadromuza kattık. Jude Bellingham mı geldi, Jude Bellingham mı geldi bilmiyorum ama ona bir konuştular ve Jonathan Tah da formayı giydi efendim.
Evet, bir diğer ismimiz, sürpriz transferimiz Luis Diaz dedi. Ben gelmiyorum. Bayern Münih'te bırakmadın dedi. Yeter size verdiğimiz oyuncular. Bu kadar yeter dedi ve ardından biz de diğer bir alternatif Cody Gakpo'ya gittik. Cody Gakpo'yu Borussia Dortmund'a getirdik efendim. Onun da potansiyeli yüksek bir oyuncu. İsterdim Luis Diaz olsun ama olmadı. Vermedi Bayern Münih. Yeter dedi. Cody Gakpo da giydi formayı. Genç bir yetenek daha kulübümüze İsmat Defenim Angelo Stiller karşınızda. Gözleri parlıyordu bizle konuşurken Angelo Stiller'ın görüşmede. Bence çok istekli geldi buraya. Angelo Stiller. O da formasını geçirdi efendim üstüne. Evet, merkez defans ve orta sahamıza yine bir isim aldık. Yusuf Fofana. Onu almış bulunmaktayız. Yedek de oynayabilir. Yedeğe de çekebiliriz Fofana'yı. Evet, bir tane de bonus transferimiz sizlerle birlikte. Santrafor almayacaktım ama dedim ki Gracie yeter aslında, ama dedim sonra hadi bir Santrafor da alalım, yedek ne olur ne olmaz diyerekten yedek düşüncesiyle birlikte aldım. Parlayan bir yıldız Julian Alvarez. Zaten Manchester'da bir potansiyeli vardı. Sonra Atletico Madrid'e gittikten sonra da bayağı bir parladı. Açık konuşmak gerekirse Julian Alvarez ve dedim ki gel bizde de parlar çünkü biz şampiyon olacağız. Julian Alvarez'i transfer ettik efendim. Formayı giydi Julian Alvarez. Evet, transferlerimizden sonra oluşan tablo bu şekilde efendim, gördüğünüz üzere kadro iyi şekilde. Julian Alvarez'i ve Yusuf Fofana'yı yedek tarafa bıraktım. Girassi şey verdiği için, artı verdiği için, takım aslı için onu ön şeyde tuttum. Yanına tabii ki de Jude Bellingham'ı getirdik. Sonrasında Julian Brandt gördüğünüz üzere. Sonra sağ açıkta Olise'yi getirmiştik. Defansif orta sahamızdan Nmecha ve Angelo Stiller'ı getirmiştik. Sol açığa Cody Gakpo'yu getirdik. Stoperimizde Jonathan Tah, Schlotterberg, sonrasında Anton var ve kalede de Kobel var. Defansa sadece Jonathan Tah'ı aldık. Ekstra bir transfer stoper işine girmek istemedim. Anton'la Schlotterberg'i yeterli buldum. Yedeklerimizde zaten Emre Can da var. Sonrasında efendim baktığımızda belki defansif orta sahaya yedek olarak da biliyorsunuz Yusuf Fofana'yı getirdik. Bir gen düşük ama Nemecha'dan daha iş yapabilir. Hatta Nemecha ile yer değiştirir. Nemecha çünkü eksi vermeye başladı. Niye? Buraya gelince de artı vermeye başladı. İlginç. Orada eksi veriyor. Burada artı veriyor efendim. Çok ilginç. Neyse, Nemecha ile Fofana'yı değiştirelim madem. Bu şekilde bir tablo oluşmuş durumda. Şimdi sizlerle birlikte Ocak 1'e geçeceğiz. Ara transfer dönemine geçeceğiz ve bakalım kurduğumuz takım Borussia Dortmund'u Almanya Bundesliga'da ne kadar taşımış. Kurduğum takım başarılı olmuş mu ligin ilk yarısında? Sonrasında da sezon sonuna gideceğiz. O zaman haydi gelin Ocak 1 ara transfer dönemine geçelim. Geldik Ocak 1'e, ara transfer dönemine ve ligin İlk yarısının sonuna. Haydi bakalım ne olmuş görelim. Bizim kurduğumuz takım neler yapmış öğrenelim efendim. Şöyle çıkıyoruz, geliyoruz ve oha 6. sıradayız. İnanamıyorum şu an şoklardayım hocam. Şu an şoklardayım. Borussia Dortmund 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi, 24 attığı gol karşısında 20 gol görüp 4 avarajla 23 puanla 6. sırada. Beklemediğim bir performans şu an Borussia Dortmund'dan. Çıkalım. Birinci Bayern Münih. Oha, Bayern Münih bize. Hocam Bayern Münih 40 puan ya. Yuh. Yetişmemiz imkansız gibi. Leverkusen 2. Stuttgart 3. Leipzig 4. Frankfurt 5. Borussia Dortmund 6. Hiç tahmin etmediğim bir yerdeyiz cidden. DFF Pokal. Çeyrek finalde biz yokuz herhalde oralarda. Şampiyonlar Ligi'nde miydik? Şampiyonlar Ligi'nde 14. sıradayız. 6 maçta 3 kez galip gelip bir beraberlik 2 mağlubiyet almış. 7 atılan golü 7 gol yemişiz. 0 avarajla 10 puanla 14. sıradayız.
Burada da birinci Real Madrid efendim. UEFA Avrupa Ligi'nde kim birinci? Aston Villa. Fenerbahçe 7. sırada görüyorum. UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace. Beşiktaş'ta 3. sırada görüyorum. Konferans Ligi'ne katılmış. Allah Allah. Niye öyle oldu ya? Çok kötü olmuş. Borussia Dortmund'a üzüldüm hocam. Hemen hemen herkes şey yapıyor. Bu sefer de Fofana -1 oynuyor orada. Allah'ım yarabbim. Nimeçe'yi almıştık. Nimeçe de orada eksiyle oynuyordu. Ben Nimeçe'yi koyalım geri. Allah Allah, Allah Allah. Cidden ilginç. Julian Alvarez. Gracia'ya ne oldu lan? Lan Gracia nerede? Gracia oğlum. Aha. Gracia kayboldu. Gracia. Ben mi göremiyorum Gracia. La Gracia niye gitti oğlum? Gracia'yı tutmuştum ben. Gracia. Aa. Yazıklar olsun hocam. Gracia gitmiş. Gracia gitmiş. Nasıl gitti bilmiyorum. Gracia'yı tuttum bir de. Özellikle seçtim tuttum onu. Takımda ama adam gitmiş. İnanamıyorum. Şu an cidden biraz tuhaf hissettim. Çünkü ben Gracia'yı tuttum. Gracia demek ki ben gidiyorum artık dedi. Res çekti. Allah Allah. Çok ilginç cidden. Dortmund'da beklemediğim olaylar yaşıyorum şu an. Evet, istatistikleri baktığımız Julian Alvarez de bizde tıkanmış. 14 maçta 7 gol kaydetmiş ligde. Olise 15 maçta 1 gol 2 asist. Çok kötü ya. Jude Bellingham bile performansının altında, inanamıyorum. İnanamıyorum size. Takım beni gerçekten de çok şaşırttı. Harbiden. Şu an şoklardayım hocam. Şu an aldığımız oyuncularından tam verim alamamıza inanamıyorum gerçekten de. Gracia de nereye gitti bilmiyorum. Gracia ne yaptınız oğlum? Arayalım. Gracia ne olmuş? Buydu değil mi Gracia? Gracia Atletico Madrid'e gitmiş ya. Dedim ki Gracia dedim ki Gracia bizde dursun dedim. Tamam mı? Dursun istedim. Hatta engelledim, teklifleri falan engelledim Gracia'yı ama almış başını gitmiş, demişler ki Julian Alvarez'i verdiysek Atletico Madrid biz de sizden birini alacağız. Gracia var. Gracia'yı verin o zaman demiş. Ondan da biraz sıkıntı çekiyoruz demek. Julian Alvarez şey kalmış. O çok ilginç. Gerçekten de inanamıyorum. Madem öyle patron çıldırdı hocam. Patron çıldırdı. Virgil van Dijk getiriyorum. Abi stoperde sıkıntımız var çünkü Erling Haaland'ı eski dostu tekrar yardıma çağırıyorum. Bellingham da çağırıyor onu. Sonrasında Rodri'yi de merkez defans orta sahaya alıyorum. Gerçekten de berbat oldu ya. Ben bu kadar beklemiyordum, hani aldığım oyuncularla başaracağımı düşünüyordum ama tam tersi oldu. Madem öyle o zaman biz de son şansımızı, zaten bayağı bir gerideyiz, son bir şansla son bir kulaç atmaya çalışacağız. Ve bakalım bu oyunculara artık ligde kaçıncı oluruz bilmiyorum. Son bir gaz, son bir çırpınış diyorum ve transferlerle sizlerle birlikteyim. Evet, Dortmundluların gözü bir kez daha yaşlı bu bölümde. Çünkü Erling Haaland'ı Borussia Dortmund efendim. Evet, Dortmund'u kurtarmak için Erling Haaland'ı da olayın içine dahil ettik. Dedik Erling Haaland gel. Sıkıştık. Gracia bizi terk etti. Julian Alvarez yeterli olmuyor. Senin akrobatik güçlerine ihtiyacımız var ve Erling Haaland geldi efendim. Erling Haaland da formayı giydi. Tekrardan Borussia Dortmund formasını giydi. Herkesin gözü yaşlı. Hocam o zaman o gelsin. Merkezi defans orta sahanın bel kemiği diyoruz. Rodri geliyor. Rodri. Şu an dünya üzerinde o mevkinin en iyisi diyebiliriz. En iyilerinden biri, hatta en iyisi diyebiliriz. Rodri'yi geri getirdik Bellingham'la. Bu arada Haaland'ı da yan yana görmüş olduk. O iki dost, eski dostlar birbirlerine özlem gideriyorlar büyük ihtimalle. Ve Rodri de formaya giydi hocam. Güzel oldu, iyi oldu, mükemmel oldu. Hoş geldin Rodri.
O zaman bir deneyimli isme daha merhaba diyelim. Virgil van Dijk bizlerle beraber, onu da getirdik efendim. Son çırpınışlarımızda artık aldığımız bir diğer isim Virgil van Dijk. Çıldırdık, patron çıldırdı. Dedim ya, patron çıldırdı diye. Ve Borussia Dortmund'da ama bayağı bir gerideyiz ya. Onu nasıl toparlayacağız bilmiyorum puan durumunda. Bilemiyorum ama yani son çabalarımızla getirdik bakalım oyuncular. Artık bundan sonrasında yapacak bir şey yok efendim. Virgil van Dijk da bu arada formayı giydi. Ben de dedim ne oluyor ne bitiyor. Kobel de gitmiş ya. Kobel bayağı bildiğiniz gitmiş. Bizim 70'lik ne zaman gittiyse 70'lik kalecimiz de duruyormuşuz. Yazıklar olsun. Ne diyeyim artık. Bayern Münih'te bizde demiş ki sen benim oyuncularımı aldın, ben de senden alıyorum dedi. Kaleyi almış bizden. Kobel de bizi terk etmiş. Bu arada ben o iyi oyuncuların hepsini var ya, teklifleri engelli sakın gitmeyin yaptım ama nedense basıp gitmişler. İlginç. Bu yüzden kaleye de bir takviye yapmamız lazım. Kaleye takviye demişken hemen onun aklı gelir. Kurta gerçekten yaşında rağmen bence hala iyi bir kaleci. Çok iyi bence. Aktif dünyanın en iyi kalecilerinden biri diyor Kurta. Ve Kurta'yı biz aldık. Artık Kurta'da son transferimiz olsun. Bence artık bunlar da ayrılmazlar diye düşünüyorum takımdan. Takım bizim dağılmış bir anda. İşten fethetmişler bize. Herkes bir ayrılınca tabii ki de mahvolmuşuz. Yapacak bir şey yok. Kurta'da formayı giydim hocam. Güzel durdu ha Kurta'da da. Evet, ara transfer dönemindeki transferlerimizde bu kadar bir kadromuz oluştu artık. İşten fethedilmeseydik, oyuncularımız bizi terk etmeseydi bence daha iyi bir durum ortaya koyabildik ama yapacak bir şeyimiz yok. Courtois'u getirdik, Van Dijk'ı getirdik ve Rodri'yi getirdik. Sonrasında Haaland'ı getirdik. Ara transfer döneminde 4 ismi kadromuza kattık. Bence gayet iyi. Bundan sonrasında da artık ne olur ne biter bilemem. Zor bir durumdayız ama toparlayabiliriz inşallah diyorum efendim. O zaman sezon sonuna doğru geçiyoruz. Sezon sonuna geçmeden önce bir hatırlatalım ne durumdayız da biz 23 puanlıyız ve Bayern Münih 40 puanda liderler aramızda tam 17 puan fark var ve bu 17 puan fark kapanır mı? Fatih hocamızın dediği gibi 6'da kapanır, 12'de kapanır, öyle bir sözü vardı ya, 6'da kapanır, 9'da kapanır, 12'de kapanır. Biz de öyle diyelim o zaman. Artık son transferlerimizi yaptık ve sezon sonuna gidiyoruz. Ben de merak ediyorum. Borussia Dortmund'u şampiyon yaptık mı efendim? Hepimiz merak ediyoruz. O zaman sezon sonuna doğru geçiyoruz. Evet, geldik sezon sonuna. Yönetim becerimiz ayvayı yemiş, kıpkırmızı. Çıkıyoruz hemen ve başaramadık hocam. Başaramadık. Neyi başaramadın? Evet, başaramadık. Yapacak bir şey yok. 63 puan. Çok kötü ya. Borussia Dortmund 3. sırada ligi tamamlamış oldu efendim. Bizim oyuncular gitmeseydi aslında çok iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Bizim oyuncuların gideceğini düşünmedim. Çünkü teklifleri engellemiştim hani gelmesin takımda kalsın diye ama bir şekilde ayrılmışlar. Sözleşmeleri de vardı aslında ama niye böyle oldu bilmiyorum. Ve yapacak bir şey yok. Borussia Dortmund'u şampiyon yapmak istiyordum ama başarılı olamadık Bundesliga'da. Bayern Münih şampiyon olmuş. Aradaki o 17 puan fark kapatmak çok zordu zaten. Bayağı bir gerilemişiz. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. 3. sırada kapatmışız. Şöyle diğerlerini de göstereyim sizlere. Sonra DFB Pokal'de Leverkusen Hoffenheim. UEFA Süper Kupası'nı Paris kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya Paris mücadelesi var. Şöyle lige geldiğimde 22. sırada bitirmişiz. Playoff oynamışız. City'yi elemişiz. Son 16'da Real'i geçmişiz. İyi gitmişiz. Yani çeyrek finalde Bayern Münih'i itmişiz. Yarı finalde Paris'e elenmişiz ve finalde Barcelona Paris arasındaymış. Sağlık olsun diyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest AS Roma. Nottingham Forest'ı görmek İlginç geldi. Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Fiorentina arasında final mücadelesi varmış. Beşiktaş'a helal olsun tabii ki de, ayrı mesele. Kadroya bakmak istiyorum en azından kadroya. Şöyle bir bakalım. Göz atalım kadroya. Kadro birbirleriyle anlaşıyor. Hatta Haaland bir gen almış. Bellingham 90 da aldığımızda 92 olmuş. 2 gen almış. Başka da pek bir şey yok.
kadro birbirleriyle anlaşmış ama geç anlaştırdık. Yine de sonlarda bak birbirleri anlaştık ve sonlarda toparlamışlar fark ettiyseniz ama yeterli olmamış. İşte keşke kalecimiz gitmeseydi. Sonrasında ileri uçtaki forvetimiz falan gitmeseydi daha farklı olabilirdi tabii ki de. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Daha önceden keşke Haaland'ı, Van Dijk falan getirseydim böyle bir sonuç olmazdı tabii ki de. Artık kadro merkezine gelip istatistikleri size gösterip sonrasında burada sonlandıracağım artık. Julian Alvarez 16 lig maçına 7 gol attı. Erling Haaland 18 maçta 15 gol 3 asist, kendisini yine nasıl belli ediyor gördüğünüz üzere. Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta 7 gol 1 asisti var. Sonrasında Olise 30 maçta 4 gol 3 asist, gerçekten de altta kalmış Olise'de. Bellingham'a geliyoruz. Bellingham da kendisinin altında gördüğünüz gibi. Bundesliga'da 33 maçta 6 gol 8 asist. Daha da katkı yapabilirdi, aslında yapamamış. Sonrasında Julian Brandt'ı da oynatmıştık. Julian Brandt da yine etkisiz kalmış. 34 lig maçında 9 gol 9 asist. Yapacak bir şey yok. Cody Gakpo'da verim sağlayamadık. Cody Gakpo'dan da yani Fofana'dan da Rodri daha önce de alsaydık keşke Fofana yerine. Düşündüğüm şekilde olmadı. Jonathan Tah'tan pek bir şeyim yok ya. Jonathan Tah fena değil aldıklarımız arasında. Onun dışında ileri uçta falan çok iyi oyuncular alamadık, toplayamadık diyebiliriz kısacası. Evet, yapamadık, şampiyon yapamadık ama bir daha inşallah deneriz diye düşünüyorum. Daha böyle güçlü genli oyuncuları alsak ve hani ben tahmin etmedim ama tahmin etmemiz lazımmış. Gidebilirler diye düşüncesinden bir yedek almamız da mantıklı olabilirmiş. Özellikle kaleci. Hadi santrafor neyse de kaleci çok önemli tabii ki de. Artık bunları göz önünde bulundurarak öyle bir rebuild yaparız ilerleyen zamanlarda. Başka takımlarda falan. Hiç düşünmedim Kobel'in gideceğini. Kobel gidince çökmüşüz bayağı zaten. O şekilde olmuş ve 17 puanda farkı da kapatamadık. 3. sırada tamamladık ligi diyelim. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.